Cumhuriyet Neval Salih İşgören Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden merhaba. Hoş geldin Naz. Hoş buldum. Bugün kütüphanelerin önemi, İzmir tarihinde önemli yeri olan ve tarihe iz bırakmış kütüphanelerden bahsetmek istiyorum. Bizi dinleyen arkadaşlarımız da bu konuda fikir sahibi olup belki de bu arkeolojik mekanları gezmeye karar verirler sohbetimizden sonra. Dilersen ilk önce kütüphanenin hem insanlık tarihinde nasıl bir öneme sahip olduğu hem de tarihte kütüphanelere verilen önemle başlayalım sohbetimize. Ne dersin? İzmir'de tarihi kütüphane deyince aklıma ilk gelen isim Efes Antik Kenti Celsius Kütüphanesi. Uygarlık tarihi için çok önemli bir yeri olduğunu biliyorum. Dönemin en büyük kütüphanelerinden de birisiymiş. Evet, haklısın. Kütüphane deyince, İzmir deyince ve tarih deyince aklımıza ilk gelen kütüphanelerden Efes Antik Kenti'ne ait olan tarihi ve büyüleyici güzellikteki Celsius Kütüphanesi. Peki sence insanlar neden bir kütüphane yapmak için bu kadar özenmiş olabilirler? Bildiğim kadarıyla bu kütüphane Roma'nın en yüksek memurlarından biri olan Konsül Celsius için oğlu tarafından onun onuruna yapılmış. Yani babasının onurunu yaşatmak için geleceğe bir iz bırakmak istemiş oğlu. Hatta bununla ilgili bir de kütüphanede yazıt bulunuyor. Kütüphane binasını, bütün dekorasyonu ve sanat eserleri kitapları ile birlikte bağışladığı ile ilgili. Evet, güzel bir noktaya değindin. Adını gelecekte de yaşatmak için Roma döneminde harika sanatsal heykellerin bulunduğu bir kütüphane yapma fikri gerçekten çok güzel. Demek ki insan tarihin, düşüncelerin hep korunmasını, geleceğe kalmasını istiyor. Aynı kelimeler gibi, paragrafları oluşturan cümleler gibi, kitapları oluşturan tüm romanlar, hikayeler, anlatılar gibi, değil mi? Bilginin devam etmesini yine kalıcı olacak bir yapı ile birleştirmiş insanoğlu. Böylece kitapların kapaklarını açan her insanda bu dileğinin gerçekleştiğini görmek de güzel bir şey. Öyle tabii. Bu kayıtlı bilgi kaynakları ile bilgiye ihtiyaç duyan her kişiye etkin bir şekilde bilgi sunarak insanların gereksinimlerini ortadan kaldırır kütüphaneler. Böylece bilgi ve insan arasında bağlantı işlevini de sağlamış bulunurlar. Efes Antik Kenti'nde bulunan kütüphanenin tarihsel ve mimari sürecinden bahsedelim biraz da dilersen. Tabii. Efes'in önemli bir liman kenti konumu, Efes'in çağının en önemli politik ve ticaret merkezi olarak gelişmesini ve Roma devrinde Asya eyaletinin başkenti olmasını sağlamış. Fakat sadece önemi bu değil. Anadolu'daki baş tanrıça Kibele kültürünün tanrıça Artemis'e döndüğü, Artemis kültünün en büyük tapınağı da yine Efes'te yer alıyor. Ve en önemlisi, Efes'teki Artemis tapınağı dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul ediliyor. Efes Antik Kenti içinde yer alan Celsius Kütüphanesi'ndeki heykeller de çok önemli ve çok güzel. Roma dönemine ait bu eserlerde mimari ve estetik heyecan ve dokuyu görebiliyoruz. Kütüphane dış yüzünün alt katında Sofya, bilgelik ve akıl demek, Arete, erdem ve karakter, Enoia, kader ve muhakeme ve Episteme, ilim ve bilimi temsil eden 4 kadın heykeli bulunuyor. Bir kütüphane binası ve heykellerinde bilgelik, erdem, kader ve bilimi temsil eden heykellerin yer alması. Bu gerçekten çok hoş, değil mi? Kesinlikle. Bu bize kütüphanenin hem fiziki yapısının, hem kuruluş amacının, hem de büyük bir kamu kütüphanesi olarak işlevinin birbiriyle ne kadar uyumlu olduğunu gösteriyor. Gerçekten de mükemmel. Sohbet ilerliyorken başka bir kütüphaneden daha bahsedelim. Aynı Efes Celsius Kütüphanesi gibi İzmir yerel tarihinde büyük önemi olan dünyaca ünlü bir kütüphane Bergama Kütüphanesi. Yani Pergamon Antik Kütüphanesi. Hiç duymuş muydun? Tabii duydum. Hatta bir belgesel izledim onun hakkında. Milattan önce 197-159 yıllarında Abdalos kralı 2. Eumenes tarafından Pergamon şehrinde kurulmuş ve Mısır'ın İskenderiye şehrindeki kütüphaneden sonra en tanınmış ve saygın bilimsel bir yer haline gelmiş. Evet, güzel özetledin. Hatta 2. Eumenes edebiyat ve bilime büyük önem vermiş ve Pergamon Akropolisindeki Athena Tapınağı'nı tamamlayıcı nitelikte olması için bir kütüphane inşa ettirmiş. Kütüphanenin en yoğun olduğu dönemde çoğunluğu parşömen üzerine yazılmış 200.000 kitap barındırdığı söylenmekte.
Ziyarete gelen bilginlerin yazı yazma malzemelerine olan ihtiyaçları şehirde parşömen imalatını teşvik etmiş ve Pergamon Roma dönemi boyunca bu malzemenin başlıca imalatçısı konumuna gelmiş. Öyle ki İngilizce kökenli parşömen kelimesi Pergamon'a gönderme yapan Latince pergamenum kelimesinden türetilmiş. Parşömen mi? O ne? Üzerine yazı yazmak veya resim yapmak için kullanılan özel hazırlanmış bir hayvan derisi parşömen. Bu isim senin de dediğin gibi Bergama'dan geliyor ve Bergama kağıdı anlamında Latince Carta Pergamona'dan türemiş ve bütün dilleri de buradan geçmiş. Hatta yaygın bir antik söylenceye göre Mısır kralı Bergama kütüphanesinin İskenderiye kütüphanesini geçmemesi için Anadolu'ya papyrus ihracını yasaklamış. Kağıtsız kalan Bergama'nın kralı yeni bir kağıt icat edecek olana büyük ödüller vaat etmiş. O zamanki kütüphane müdürü oğlak derilerini işleyerek yazılabilecek hale getirmiş ve krala sunmuş. Parşömen M.Ö. 2. yüzyıldan başlayarak Bergama'dan bütün dünyaya yayılmış. Kütüphaneler arası yarış yani, öyle mi? Evet, bilginin, soru sormanın, araştırmanın insanlık adına çok büyük güç kabul edildiği antik dönemler. Günümüzde bilginin bir internet bağlantısı uzaklığında olduğunu düşününce insanların kütüphaneler inşa ederek, el yazması eserleri saklayarak bilginin paylaşımına bu kadar çaba göstermesi gerçekten çok takdir edilesi. Bilişim teknolojisi öğrencisi olarak bu sohbetten sonra benim de yapacağım en güzel şey bu kıymetli tarih bilgilerini tüm arkadaşlarımın dinlemesi için dijitalleştirerek paylaşmak. İzmir yerel tarihinin ve dünya tarihinin bu iki önemli kütüphanesinin tarihsel bilgilerini herkesin dinlemesini sağlamak olacak. Sohbet için çok teşekkürler. Bizlere ve geçmişimize ışık tutan tarihi bilgilerin paylaşılması gerçekten çok güzeldi. Ben çok teşekkür ederim. Evet sevgili öğrenciler, sohbetimizde dünya tarihi ve İzmir yerel tarihinde çok önemli yerleri olan Antik Efes Celsus ve Bergama Kütüphanesi'nden bahsettik. Bu iki kütüphaneden yola çıkarak kültürün nasıl mimari, sanat, felsefe ile iç içe olduğunu ve aslında kütüphanelerin çok eski zamanlardan itibaren günlük yaşamın bir parçası olduğunu belirtmek istedik. Sümerlerden kalma ziguratlarda ürün fazlası tahılların depolanması için ortaya çıkan çivi yazısı yine daha sonra ziguratların öğrencilerin yazıyı öğrenmesi için tablet evi denilen okullara dönüşmesine yol açmış. İnsanın kendini ifade etme isteği ve yazı işte böyle günlük hayatla iç içe geçmiş. Son olarak böylece kültürün tarihi içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemi olduğunu belirterek sözlerimi noktalamak istiyorum. Cumhuriyet Nevval Salih İşgören Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden tüm tarih severlere selamlar.